Can I try? No, okay. Thank you. No dedi. Bakın şişiyorlar. Şimdi bir tanesini gözünüze kestirin. Şöyle size bakın şu. Şişiyor arkadaş. İçine su alıyor, sonra duruyor. I am from Turkey. Türkiye. Yeah. Brother. Yeah. Güzel bakın, taze taze. Balıktan anlayan arkadaşlar yazın bir. Nasıl? Size dediğim kadar var değil mi? Farklı bir pazar arkadaşlar. Ya 맛있는 흑돼지 김치만 있습니다. 저 제일 안쪽에 있는 건 뭐예요? Güney Kore'nin volkanik adası Jeju'dan selamlar arkadaşlar. Hemen karşımda bu adanın simgelerinden taş büyük babaları görüyorsunuz. Adanın her kısmında kendilerine rastlıyoruz. Jeju bir volkanik ada. Oluşumu yaklaşık 2 milyon yıl öncesine dayanıyor arkadaşlar. Güney Kore'nin en büyük dağı da 1950 metre yüksekliğinde bu adada bulunuyor. Sönmüş bir volkan dağı. Güzel bir akşamüstü Güney Kore'de. Sizlere bugün benim bu zamana kadar bu coğrafyada görmüş olduğum en farklı lezzetlerin olduğu, böyle en renkli, en canlı sokak pazarının, sokak lezzetlerinin olduğu kısma götüreceğim. Gerçekten çok farklı arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Böyle ürünleri yavaş yavaş yakından sizlere göstermeye gayret, çaba harcayacağım. Ben geçen gün buraya gelip gezdim. Şöyle bir baktım neler var neler yok anlatabilirim diye. Bazı arkadaşlar ürünleri biliyorum. Bildiklerimi dilim döndüğünce sizlere göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Fakat Güney Kore'deyiz. Bir deniz mahsulleri cenneti adasındayız. Biliyorsunuz önceki videolarda sizlere bahsettim. Burada deniz kadınları var. Deniz kadınları tüpsüz, herhangi bir ekipman olmadan arkadaşlar denizlere dalıyorlar. Ve oradan taze taze ürünleri çıkartıyorlar. Bu denli kuvvetli, bu denli güçlü deniz mahsullerinin olduğu bir adadayız. Aralarında bilmediklerim olabilir, kusuruma bakmayın. Ben yine bazılarının fotoğraflarını çektim, internete sordum, öğrenmeye çalıştım. Tadını çıkartalım, bir şeyler de deneyeceğiz mutlaka arkadaşlar. Aynı zamanda Jeju Adası mandalinalarıyla da meşhur. Muhteşem mandalinalar var. Ve yine arkadaşlar Jeju Adası'nda alışveriş yapmak isterseniz muhteşem mağazalarda bulunuyor. Yani her tarafımız bakın marketlerle, mağazalarla dolu. Bu ABC Mart oldukça meşhur. Japonya'da da görüyorduk bunu. Bakın insanlar yavaş yavaş markete doğru gitmeye başlamışlar. Biz de şimdi hemen kendimizi markete atacağız. Büyük bir market arkadaşlar. Çok farklı ürünleri göreceğiz. Ben heyecanlıyım bu videoyu çekeceğim için. Şimdiden böyle güzel, keyifli, matrak, muhabbetli bir video olsun diyelim. Burada aynı zamanda çok güzel kafeteryalar da mevcut arkadaşlar bakın. Harika bir Kore kafeteryası. Bu bölgenin yani Jeju Adası'nın arkadaşlar kendine has bir lisanı da mevcutmuş. Fakat Korece oldukça yaygın burada. Tabii ki de ben Korece bilmiyorum. Açıkçası o kendi lisanlarını, lehçelerini de anlamam pek mümkün değil. Yani herhangi biri benimle Korece konuştuğu zaman benim için fark etmiyor. Çünkü anlamıyorum. Çok uzak olduğum bir dil maalesef Korece bana. Fakat burada farklı bir lisanda söz konusuymuş. İlk defa beni bu videodan izliyorsanız ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip arkadaşlar içerikler üretiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, bu videoyu beğenebilirsiniz. Bana böyle destek sağlayabilirsiniz. Pazar yerine oldukça yaklaştık artık. Zaten bakın burada da böyle hareket başladı. Burada her şeyi bulabiliyoruz arkadaşlar. Her şey var burada. Alışveriş anlamında da yine. Yani yok bu bölgede özellikle. Ve evet arkadaşlar. Aradığımız pazar yerine geldik. Bir sürü farklı girişi var. Biz birinci girişten giriyoruz şu anda. Seok Wipo Mail Olle Market diye geçiyor. Benim kaldığım bölge Seok Wipo arkadaşlar bu adada. Bir de Jeju City var. Yani asıl ana merkezleri. Ben bu bölgede konaklamayı tercih ettim. Daha doğal, daha güzelmiş bu bölge. İnternette yazılanlar bu yöndeydi. Ben de memnunum açıkçası. Şu ana kadar kalmış olduğum bu bölgeden. Burada ışık yok galiba, yolu bizim almamız gerekiyor. Evet. Şimdi pazar yerinin büyüklüğünü
Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Hani bu şekilde numaralandırılmış. Şu anda bakıyorum 7 tane farklı girişi varmış bu pazar yerinin. Bakın hemen arkadaşlar, Koreli arkadaşlar denemeye başlamışlar arkadaşlar lezzetleri. Yedikleri şey mandalina. Burada çok meşhur. Her yerde mandalina göreceğiz. Dünyanın belki de en güzel mandalinaları burada yetişiyor arkadaşlar. Böyle mandalinayı hamurlu bir şey yapıyor bir beyefendi ileride. Önü de hep kalabalık. Zaten oradan mutlaka bir deneme yaparız. Bakın burada. Hello. Bizi mandalinalar karşıladı arkadaşlar. Bakar mısınız? Her yerde mandalinaları görüyoruz. Yine tabii burada uygun fiyatlı bu şekilde bakın. Kıyafetler de satılıyor. Aynı zamanda bir kıyafet pazarı burası. Fiyatlara değiniriz zaten. Fiyatlara bakarız. Normalde ben pazar videoları böyle videoların arasına koyuyorum. Fakat bu pazarı ilk gezdiğim andan itibaren buraya ayrı bir video yapmayı çok istedim. Yani çünkü çok renkli, çok güzel ürünler görebileceğimiz, özellikle deniz mahsullerini arkadaşlar. Ben çok şaşırdım. Bilmiyorum, bakalım sizler de en az benim kadar şaşıracak mısınız? Yine tabii Kore'nin kendi geleneksel lezzetleri de burada arkadaşlar mevcut. Burada şöyle bir durum söz konusu. Her yerde göreceğiz. Siyah domuz diye bir şey var arkadaşlar burada. Bu siyah domuz bu Jeju Adası'nın böyle geleneksel lezzetlerinden bir tanesiymiş. Burada bol bol siyah domuz tüketiyorlar. İşte sizlere bahsettiğim yer. Bakın buranın önünde hep kuyruk var. Hatta şu an az bile kuyruk var. Büyük ihtimal biraz sonra daha da dolacak buraları. Şu görmüş olduğunuz ürünü yapıyorlar arkadaşlar. Böyle mandalinayı bir hamurla bir karıştırıyor, bir şeyler yapıyor ve insanlar burada bunu deli gibi tüketiyorlar. Zaten tadımını gerçekleştireceğiz ilerleyen süreçte. Bakın balıklar hemen bizleri karşıladı. Burada bu şekilde böyle balıklar satılıyor. Balık da deneyeceğiz arkadaşlar bugün. Kesinlikle ama kesinlikle balık da deneyimleyeceğiz. Şöyle pazarımızı yavaş yavaş, sakin sakin gezmeye devam edelim. Bakın yeşillik ürünler. Burada her şeyi bulabiliyoruz yeşillik anlamında. Şunların ne olduğunu bilmiyorum. Bakın üzeri böyle dikenli gibi. Bizdeki birazcık salatalığa benziyor. Fakat tam bir salatalık da değil. Biraz daha farklı bir ürün. Yine şurada da havuçları görüyoruz. Havuçlar oldukça büyük arkadaşlar. Şöyle pazarın ortasına da güzel bir yer yapmışlar bakın. Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya'da kadınlar hayatın her alanında aktif bir biçimde rol alıyor arkadaşlar. Burada da böyle daha çok kadın satıcıları, kadın ürünlerinin satıldığı, yani böyle kadınların tezgahların başlarında olduğu yerleri göreceğiz. Bu benim bu coğrafyada çok hoşuma giden bir şey. Burada biraz olayları kadınlar yönetiyor. Yine bakın bir sürü farklı balığın olduğu bu kısma geldik arkadaşlar. Bunların hepsi doğal, adadan çıkıyor. Yani %100 taze balıklar arkadaşlar. Bakın bu şekilde gözüküyor. Şaraplar bazı yerlerde böyle satılabiliyor burada. Ve yine bakalım Jeju Black Pork Sushi arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum siyah domuz etinden yapılmış sushiler şu şekilde gözüküyor. 4 tanesi 7000 wonmuş. Won ne kadar yapıyor arkadaşlar? 1000 won şu anda 27 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Yani yeme içme anlamında Japonya'dan biraz daha yüksek burası. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yine aynı şekilde bakın tezgahta balıkları görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir aparat da yapmışlar ki üzerlerine sinekler gelmesin. Ve aynı şekilde burada şu anda etler hazırlanıyor. Arkadaşlar Güney Kore'nin Jeju Adası domuz seviyor. Burada lezzetler genelde domuz üzerine. Bakın bunlardan da deneyeceğiz. Şöyle gözüküyor arkadaşlar. Bunların bir kısmı mesela şu Green Onion Cream Cheese'miş. Yani aslında vejetaryen bir ürün. Bakın yine şu şekilde buranın geleneksel ürünlerinden bunlar da. Oldukça meşhur arkadaşlar burada. Bakın Koreli arkadaşlarımız burada şu anda çalışıyorlar. Arkadaşımız üzerlerine şu anda yağ sürüyor. Yani Jeju'nun her yerinden arkadaşlar bu pazarı görmek için insanlar buraya geliyor. Yalnızca Jeju'nun bu bölgesinde yaşayan insanlar değil, merkezden insanlar da bir şeyler yemek, bir şeyler içmek için burayı tercih ediyorlar. Zaten kalabalığı görüyorsunuz.
Bakın yine karşımıza siyah domuz çıktı. Zaten şu şekilde işletmelerin önünde mutlaka siyah domuzlar da var. Burada hanımefendiler bakın şu anda siyah domuzları yakıyorlar arkadaşlar. Şu şekilde hazırlıyorlar. Şunlar da porsiyonmuş halleri. Porsiyonlanmış. Şu şekilde gözüküyor. Şurada da arkadaşlar tam halleri var. Hanımefendi buradan alıyor. Şurada arkadaşlar kesip burada porsiyonluyor. Ve o görmüş olduğunuz bir aslında plastik paketin içindeki porsiyonu da 10.000 won'a satıyormuş. Yani 270 Türk lirasına. Bakın yine burada da bizleri buraya özgü farklı bir lezzet. Aslında böyle birazcık Çin mantısını andırıyor arkadaşlar. Şöyle gözüküyor bakın. Güzel. Kore'de para verirken şöyle bir durum söz konusu. Bu ellerini böyle tutuyorlar arkadaşlar. Burada böyle bir gelenek var. Sizler de buraya geldiğiniz zaman fark edeceksiniz. Yine bakın çok farklı bir ürün bizleri karşıladı. Black pork fried rice cake diyor. Yani domuzdan, siyah domuzdan arkadaşlar bu şekilde kek yapmışlar. Yani burada gerçekten her restoranda neredeyse siyah domuz tüketiliyor arkadaşlar. Ve tabii yine deniz mahsulleri. Bakar mısınız? Şu şekilde. Yani ben bu kadar taze, bu kadar fazla ürünü bir arada başka hiçbir Uzak Doğu ya da Güneydoğu Asyası ülkesinde görmemiştim. Bakın yine burada da Çin mantıları var. Bu bizim bildiğimiz, görüyorsunuz. Adını şu an unuttum. Çok da severim arkadaşlar. İsmi neydi bunun? Biliyorsunuz kabaktan, havuçtan, mücver. Bildiğimiz mücver. Bakar mısınız minik karpuzlara? O kadar ufak ki karpuzlar. Şöyle müsaade edelim. Ve yine burada da arkadaşlar farklı bir ürünler. Black pork kimchi roll. Kimchi biliyorsunuz buranın yerel lezzetlerinden. Şöyle şuradan bir müsaade isteyelim de şunları da göstereyim arkadaşlar sizlere. Bakın şu şekilde. Rengarenk tezgahlar. Burada da kız arkadaşımız çalışıyor şu anda böyle. Koreliler seviyor arkadaşlar bu tarz işlerde çalışmayı. Çok da böyle hızlı çalışıyorlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bu işi hallediyorlar. Şöyle tekrardan farklı deniz mahsullerinin oraya geldik. Lobster. Türkçesi şu an aklımdan gitti. Yengeç galiba sanırım. Bakın şu şekilde kızartmışlar arkadaşlar. İçine de görüyorsunuz peynir eritmişler. Bence bu çok lezzetli olur. Bu tarz bir yengeç. Yarım istersek 10.000 won vermemiz gerekiyormuş. Tam hali 20.000 wonmuş arkadaşlar. Yine bakın burada hanımefendi. Hop Allah. Yakıyor hanımefendi bizleri. Bunun ne olduğunu şu anda anlayamadım. Tavuk ayağı gibi duruyor ama sanki bir deniz mahsulü. Hanımefendi yaka yaka geçiyor. Bakın yine burada da bu şekilde böyle. Buranın arkadaşlar olmazsa olmazı. Şuradan bir deneyelim bakalım. Ya inanılmaz lezzetli bunlar. Gerçekten çok lezzetli. Çok taze. Can I try? No. Okay. Thank you. No dedi. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Hani normalde denemesi için insanlar onları uzatıyor. Kendisi bana uzatmadı. Böyle de ilginç bir durum söz konusu. Mesela bu can I try? Okay, thank you very much. Bu hanımefendi verdi ama biraz gönülsüz verdi. Enfes, enfes. Enfes bir mandalina. Gerçekten çok lezzetli. Ben Kore'de bu tutuma alıştım arkadaşlar. Koreliler böyle biraz daha kapalılar. Hani siz onlarla sohbet etmek istediğinizde ya bir şey olduğunda
Biraz daha böyle bazıları, hepsi değil, kimi de çok cana yakın. Mesela hanımefendi benim denemek istediğim ürünü bana vermedi. Ben belki beğenip alacaktım ki geçen gün buradan aldım. Bakın arkadaşlar, yine burada ahtapotlar şu şekilde. Şöyle hazırlanmış tezgahta. Ahtapotları direkt arkadaşlar alıyorlar. Zaten ahtapot canlı yapılan bir ürün. Yani canlıyken onu kaynar suya atmanız gerekiyor. Burada da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar sistem. Pazarın bu tarafına doğru çıkış var. Biz şimdi gezmediğimiz diğer yerleri gezelim. Daha çok ilginç deniz mahsulleri göreceğiz. Bakın şunlar da kızartılmış yine deniz mahsulleri. Görüyorsunuz. Yani hanımefendi de kötü bir bakış attı bana. Sevmiyorlar arkadaşlar. Yani halbuki düşününce ben bir tanıtım yapıyorum. Belki Güney Kore'ye gelip de hiç Jeju aklında olmayan biri bu videoyu izleyip ya da bu video serilerini izleyip Jeju'ya gelecek. Fakat davranışlar bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Kötü niyet değil, tarzları böyle. Biz devam edelim gezmeye. Şimdi balıkların olduğu kısma getirdim sizleri. Bakın arkadaş havuzdan aldı. Direkt balıkları buraya yolladı arkadaşlar. Böyle büyük havuzların içinde balıklar var. Bakın şurası da bir balık cenneti yine. Şu şekilde görüyorsunuz. Buraya koymuşlar. Buradan gelip istediğiniz porsiyonu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gözüküyor bakın. Ve Güney Kore'nin özellikle bu kısmında biraz böyle çiğ tüketme alışkanlığı var arkadaşlar. Çiğ tüketebiliyorlar. Yine burada da farklı lezzetleri görebiliyoruz. Ya şunlar tavuk olduğunu tahmin ediyorum fakat bütün şu anda tezgah Korece yazıyor arkadaşlar. Tam da çözemedim. Ama tavuk kokusu geliyor ama pork da olabilir. Siyah pork da olabilir. Yani siyah porku da hayatımda daha önce hiç duymamıştım. Siyah domuz. Burada insanlar tüketiyor. Seviyorlar. Yine burada da ahtapot çeşitleri. Nasıl? Size dediğim kadar var değil mi? Farklı bir pazar arkadaşlar. Yani ürünler gerçekten çok farklı. Böyle hep görebileceğimiz ürünler mevcut değil burada. Biraz daha farklı ürünler mevcut. Hediyelik anlamında da Jeju'dan alabileceğiniz güzel hediyelikler burada mevcut. Yine bakın aynı şekilde arkadaşlar. Kaşarlı bir şekilde yapıyorlar ürünleri. Burada da yine siyah domuz kullanılıyor. Ama mandalinaları, ya bu kadar iyi mandalina ben hayatımda hiç yemedim arkadaşlar. Bizzat bu işin Türkiye'de de en popüler olduğu yer Sığacık'a çok defa gittim. Fakat bu kadar güzelini gerçekten yemedim. Mandalinaları inanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel mandalinaları var. Yine deniz mahsullerinin bizleri karşıladığı bir kısım. Bakın burada karidesleri arkadaşlar bu şekilde taze olduğu için çiğ satabiliyorlarmış. Bu şekilde çiğ alıp içeride çiğ bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Tabi dilerseniz sizler için kızartıyorlardır da diye tahmin ediyorum. Hani kesinlikle böyle çiğ yemenize gerek yok. Şimdi ben şurada geçen günlerde şöyle bir pazar yerinin dışına çıkalım. Bir de bu etrafı sizlere göstereyim. Buralarda neler var. Güzel bir arkadaşlar restoran gördüm. Korece yazıyordu yine. Çevirisini de yaptım. Uskumru diyordu. Yani bilmiyorum tabii çeviri ne kadar doğru çalışıyor fakat hani güzel kızartılmış bir balık vereceklerini söylüyorlardı. Vaat ettikleri buydu. Buraya kadar gelmişken, bu kadar deniz mahsullerinden bahsetmişken arkadaşlar tabii ki de bir denemeden olmaz. Yine buralarda sushi'ler de mevcut. Görüyorsunuz, gelip sushi de alabilirsiniz. Yani balıkların büyüklüğüne bakar mısınız? Koca koca balıklar arkadaşlar. Güney Koreli ustalarımız arkada çalışıyorlar.
hissiyat olarak ada çok güzel. Gerçekten. Yani burada geçirdiğim günler harika geçiyor şu anda. 不是一定要在这里。 Yine pazar yerinin biraz daha böyle balıklarla dolu olan kısmına geldik. Bunlar arkadaşlar sahilden işte bu hanımefendilerin elleriyle çıkarttıkları ürünler. Yani bence Uzak Doğu'da böyle yiyebileceğiniz en doğal, en güzel ürünler burada arkadaşlar. Burada bunları tüketebilirsiniz. Ben öyle hissediyorum. Bakın şu şekilde ürünler yazılmış, fiyatları da yazılmış. Genelde 30-35 Kore wonu olarak devam ediyor. Mesela şunların arkadaşlar 4 adeti 10.000 wonmuş. Deniz kulağı deniyor sanırım bunlara. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. İşte bu ürünlerin arkadaşlar bazılarını bilemiyor olabilirim. Yani sizin bildikleriniz varsa arada. Hello. Dünya tatlıları bak ufaklıklar. Bye bye. Bye bye. Bakın arkadaşlar. Evet. Dünya tatlısı ya. Ufaklıklar her yerde tatlı arkadaşlar. Yine bazı Koreliler sıraya geçmiş durumda. Yani bizim de dört tarafımız denizlerle çevrili. Tabii bizde belki bu kadar ürün çeşitliliği olmuyor olabilir ama bu insanlar arkadaşlar hakkını veriyor. Denizden babam çıksa yerim tabirini bu insanlar gerçekten tam anlamıyla yerine getiriyor. Şöyle balıkları yakınlaştırayım mı bir? Güzel bakın, taze taze. Balıktan anlayan arkadaşlar yazın bir. Görüntü çok güzel. Şöyle balığın gözlerine mi yakınlaşmam gerekiyor? Tam iyi bu işi anlamamız için. Yani çok taze gözükmüyor mu balıklar? Valla denizle ilgilenen arkadaşlardan böyle biliyorum birazcık zor olacak. Hakkını helal etsin. Fakat durdurup videonun o kısımlarında bana yazarlarsa videoya çok büyük katkı vermiş olurlar. Videoya çok büyük katkı vermiş olurlar arkadaşlar. Koreli kız arkadaşlarımız bir gülümsedi, bir gülümsedi. Ne söyleyeceğimi de unuttum. Biz devam edelim. Thank you very much. Thank you very much. This is black pork, right? Black pork. Yes. One is black sauce teriyaki sweet, black sauce gochujang really spicy. Ha, okay, okay. Thank you very much. Thank you very much. Arkadaşlar biri soya sosluymuş, biri de biraz acı olduğundan bahsetti. Yine black porkmuş. Yani siyah domuz eti. Yani burada 10 dükkandan en azından 5-6 tanesi, belki 7 tanesi arkadaşlar black pork çıkacak. Buraya geldiğiniz zaman buna hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Valla pazarın bu kısımlarını bitirdik gibi. Şöyle şimdi birazcık sizlerle beraber pazarın dışına çıkalım. Önce o bahsettiğim yerden güzel bir balık yiyelim arkadaşlar. Eğer bulabilirsem aynı yeri. Onun arkasından da buraya geliriz. Buradaki böyle güzel, bize hitap eden lezzetlerden birkaçını deneriz. Bak benim ufaklık gidiyor. Bay bay. Bay bay. Dünya tatlısı. Hediyelik anlamında da Jeju arkadaşlar genelde mandalinalarıyla ön plana çıkıyor. Ya ama şunlar favori ya. Şunlar enfes ürünler. Ama şu balıklarda içim kaldı, bir gözüm kaldı arkadaşlar. Ya işte burada böyle apart otelin olacak. Konuşacaksın ev sahibiyle. Ben diyeceksin bak pazara gideceğim, mangal yapacağım. Bana bunun şeyini ver, güvencesini ver. Tamam geldim buraya, domatesini aldın, biberini aldın, yeşilliğini aldın arkadaşlar. Sana hitap eden o balıklar, deniz mahsullerini topladın. İşte Jeju'nun keyfi o zaman çıkar. Vallahi Jeju'nun keyfi o zaman çıkar arkadaşlar. Yani ben şu anda o keyfi yarım alıyorum bakın. Açıkça da bunu gönül rahatlığıyla ifade ediyorum. Varsa benimle bu keyfi yaşamak isteyen
yorumlara yazsın arkadaşlar. Beraber gelelim Jeju'ya. Bu anları ölümsüz kılalım. Güzel bir mangalımızı yakalım, balığımızı koyalım, içeceğimizi koyalım, salatamızı yapalım. Yahu çok tatlılar ya. Şunlara baksanıza. Ellerinde yemekler böyle geziyorlar. Ya bakın ufaklıklar çocukluktan alışıyor arkadaşlar. Hani biz bazen diyoruz ya, ben demiyorum gerçi bunu, ben artık bu coğrafyaya çok uzun gezdiğim için o ön yargımı kırdım. Yani işte uzak doğu insanı, Asya insanı neler yiyorlar. İşte ya bu yenir mi? Ben bunu hayatta yemem. Çocukluktan başlıyorlar arkadaşlar. Yani ufacık çocuk 3 yaşında 4 yaşında burada o deniz mahsullerinin arasında belki de doğuyor. Onların tadımını gerçekleştiriyor, yiyor. Bu alışkanlık hayatı boyunca devam ediyor. Biz nasıl küçükken kendi Türk mutfağımıza özgü yemekler yiyoruz, ona göre alışıyoruz. Bu insanlar da arkadaşlar buraya göre alışıyorlar. Ufaklıktan itibaren böyle bir alışkanlık sergiliyorlar. Durun bakayım şurayı da size göstereyim ya. Bakar mısınız? Arkadaşlar bunlar ne ya? Çok ilginç. Bakın şişiyorlar. Şimdi bir tanesini gözünüze kestirin. Şöyle size bakın şu. Şişiyor arkadaş. İçine su alıyor, sonra duruyor. Bakın 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 bakın. Görüyor musunuz şu? Acayip ürünler yahu. Yine burada da. Oh, hello. Okay, what is this? Smoked dog. Grilled smoked dog. Smoked pork. Smoked dog. Dog. Ha, duck. Okay. Şöyle bakın arkadaşlar burada. Harika gözüküyor. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Ördekmiş. Yeah, it's very good. Very nice. Yeah, it's really very good. Oh, perfect. Burada kendisi. YouTube? Yes, YouTube. Where from? I am from Turkey. Türkiye. Yeah. Oh, brother. Yeah. Thank you very much. What's your name? Ichi. No, you. My name? My name is Danny. Tenny. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Kim. Kim. Yeah. Nice to meet you. My name is Berk. Back. Yes. Batman. Okay. Nice to meet you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. You too. Bye. Yeah. Thank you. Okay. Thank you very much. It's very good. Really very good. Thank you. Have a good trip. Thank you. Bye bye. Bakın az önce bizlere portakal vermediler. O birazcık içerlemiştim. Buradaysa tam tersi arkadaşlar. Ne kadar güzel bizleri karşıladılar. Önce siyah pork zannettim. Çünkü siyah pork denemek istemiyorum. Ondan sonra ördek olduğunu anladım. Kendisi de gösterdi. Vallahi çok da lezzetliymiş arkadaşlar. Çok da güzelmiş ördek bunun. Şimdi bu kuyruğa girmemiz gerekiyor. Şimdi bu kuyruğu bekleyelim. Bu kuyruk bitsin. Güzel o mandalinamızdan alacağız arkadaşlar. Bakalım bunca Korelinin sıraya girmesine, bunca Korelinin burada böyle kuyruklar oluşturmasına değer mi, değmez mi? Nasıl bir lezzet? Bakın arkada hanımefendiler hummalı bir çalışma içinde arkadaşlar. Ne için bu kadar sıra bekliyoruz? Çikolataya batırılmış mandalinalar için bu kadar sıra bekliyoruz. Buranın böyle geleneksel tatlılarından bir tanesiymiş arkadaşlar. Çok da güzelmiş. Merakla, heyecanla bekliyorum. Hummalı bir çalışma var arka planda. Arkada taze taze çıkarıyorlar bu arada. Anlık bir şekilde arkadaşlar. Arkada hazırlıyor arkadaş. Sağ tarafa koyuyor. Bakın hanımefendi orada. Plastiği üzerini streç filmle sarıyor. Hemen arkasından bizlere veriyor. Yes, one. Yes. Thank you. 5000 won arkadaşlar. Yani ne kadar yapıyor? 142 Türk lirası. Evet. Onca sırayı beklememe değdi mi? Bir tane denedim arkadaşlar. Instagram için bir kısa video hazırlarken denedim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Gezsek'te beraberiz. Orada daha çok videodaki böyle kısa anları, daha
ilgi çekici olabilecek kısımları orada da paylaşıyorum. Uzun videoların yanı sıra bir de tabii çektiğim fotoğrafları Instagram'da paylaşıyorum. YouTube kanalımın ismiyle birebir aynı. Instagram'a da geçsek de beraberiz yazarsanız karşınıza benim hesabım, benim sayfam gelecek. Şimdi bir tane de tabii YouTube'da arkadaşlar sizlerle beraber. YouTube tabii ki de benim ilk önceliğim. Hani Instagram'a biraz da böyle zaman kalırsa aslında vakit ayırıyorum. Orada biraz daha goy goy muhabbeti, biraz daha eğlence muhabbeti dönüyor. Hani YouTube'da arkadaşlar her şeyi böyle en ince detayına kadar gösteriyorum. Instagram'da bu pek mümkün olmuyor. Şöyle bakın göstereyim. Dışı hamur. Mandalinalar zaten enfes burada. Arada da arkadaşlar bir çikolata var. Şöyle bir bakalım. Vallahi harika bir lezzet. Zaten buranın mandalinaları başlı başına çok güzel. Bir de böyle arasına çikolata katmış, hamur koymuş. Bambaşka bir seviyeye taşımış. Süper arkadaşlar. Mandalina seviyorsanız vallahi Güney Kore'ye yolunuz düşerse üşenmeyin, atlayın buraya gelin. Adanın zaten bir sürü güzelliği var. Ama sırf mandalina için bile buraya gelinebilir. Arkadaşlar bu hamur işi yediğimiz mandalinanın bu kadar güzel olması beni çok şaşırttı. Bir araştırma işine girdim hemen. Tam anlamıyla size ne yedik bunu söylemek istiyorum. Hallabong, Jeju'ya özgü aroması yoğun bir mandalina türü. Yani bizlerin aslında benim burada bu öve öve bitiremediğim mandalina hallabong deniyormuş bu mandalinaya. Peki o altına koyduğu hanımefendinin hamuru ne arkadaşlar? Japon kökenli pirinç unundan yapılan yumuşak ve sakızımsı bir tatlı. Zaten böyle ağzımızda sakız gibi dağılıyordu. Belki ben yerken dikkat etmişsinizdir. Aslında bu ikisinin ve bir de tabii çikolatanın oluşumundan ortaya çıkıyor. O sebeple bu kadar ilgi çekiyor, bu kadar özel bu tatlı. Sıra hala burada devam ediyor tabii ki de. Özel ve güzel bir şey yedik. Herkes bir şeyler yiyor şu anda etrafımızda. Şöyle bakın, don't touch diyor. Şu kadar domates, çeri domates arkadaşlar 270 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Bu da 142 Türk lirası yapıyor. Bu kadar domates. Şöyle bakın, çeri domates. Yani Türkiye'deki son fiyatları bilmiyorum. O sebeple şu anda bir karşılaştırma yapamadım. Çıldırıyorlar. Gündüz de hareketli, akşam da hareketli bu pazar. Ne zaman gelirseniz gelin. Hareketli arkadaşlar bu pazar. Bakın yakıyor. 자, 맛있는 흑돼지 김치만 있습니다. Yaktı kardeşim, yaktı. Yaktı geçti vallahi. Harika. Seviyorlar. Koreli arkadaşlar şovları seviyorlar. Yakışır. Bana mandalina vermeyen kadın. Sen bana mandalina vermedin ama ben seni affediyorum. Kötü bir söz, kötü bir art niyet geçirmiyorum içimden. İnşallah işlerin daha iyi olur. Ama Korece bilip neden vermedin diye sormak isterdim arkadaşlar. Bu konuya bakış açınız nasıl? Sizce ben mi çok fazla alınganlık yaptım bu konuda yoksa hanımefendi mi benim gibi mi düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Artık arkadaşlar pazar yerinden ayrılalım bu arada. İlerleyen videolarda yine yeme içme için mutlaka buraya geliriz zaten. Yani Jeju'da kaldığım süre boyunca yeme içme işlerini ben bu marketten halledeceğim. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Orada o ürünler insanlar gelip tadına baksın diye, işte tatlarını beğenirlerse satın alsınlar diye var. Ben de bir müşteriyim. Evet, elimde bir kamera var, doğru. Kamerayla çekim yaparak gidiyorum. Lakin inanır mısınız, bir önceki gün tekrar böyle bir kişiden deneyip çok beğendiğim için satın aldım.
O hanımefendinin yanına yalan yok, satın alma amaçlı gitmedim. Çünkü zaten video çekeceğim ve farklı şeyler deneyeceğim için satın almayacaktım. Lakin ben bir müşteriyim. Oraya gittim ve yurt dışından gelmişim. Elimde de bir kamera da var. Hani belli ki bir şeyler tanıtıyorum. Jeju Market'i tanıtıyorum. Vermek zorunda değil tabii ki de. Hani öyle bir zorunluluğu asla yok. Fakat hem nezaket gereği hem de bilmiyorum, biz Türkiye'de böyle gördük. Yani almasan dahi onu oraya koyduysan onu oraya koyma amacın gelen müşteriler tadına baksın. Beğenirlerse alsın. Hani keza yine belki Türkiye'de böyledir diye tahmin ediyorum ve öyle olduğunu biliyorum. Canı çekmiştir, bir tadımını yapalım. Hani benim ürünüm zaten, elimde bolca var. Hani insanlara tattırmak için oraya koyuyor. Ben gidiyorum, hayır sana bunu vermeyeceğim. Hoşuma gitmedi. Yani hoşuma giden bir durum değil arkadaşlar. Sizlerin bu konuya bakış açısını da çok merak ediyorum. Sizler belki de hanımefendiyi haklı görebilirsiniz. Hani zaten kardeşim sen satın almayacaksın. Elinde kamerayla gidiyorsun oraya. Çok belli, sırf videoda göstermek için deneyeceksin. Hanımefendi de vermemiş olabilir. Hani sonuçta o da onun mahsulü. Yani vermedi sana. Bu kadar, bence bunu duygusal olarak böyle içselleştirmene ya da hanımefendiye tepki göstermene gerek yok da diyebilirsiniz. Samimi olarak sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Bu konu üzerine de gelen yorumlar üzerinden böyle tartışırız, laflarız. Belki benim de bakış açım değişir. Ben de tam tersi bir bakış açısıyla bu duruma bakabilirim bundan sonra. Bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Valla yorumlarınız için, beğenileriniz için ekstra teşekkür ederim bu arada. Destekleriniz için. Bana çok güzel motivasyon oluyor bunlar. İnşallah elimden geldiğince seyahatlere devam edeceğiz arkadaşlar. Sizin beğenmeniz, yorum atmanız, bir şekilde etkileşim içine girmemiz hem kanalın algoritması anlamında, daha fazla insana ulaşmam anlamında önemli, hem de kanaldan tamamen bağımsız benim moral, motivasyon anlamında benim için çok önemli. Onu da sizlere söylemek istedim. Bir sonraki videoda tekrardan Güney Kore'den görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Bakın burada da güzel bir kahve dükkanı varmış. ABC Mart. Şuraya bir gireyim. Ayakkabımın tabanları çok eskimiş arkadaşlar. Tabandan kastım ayakkabının içine koyduğumuz tabanlık denir herhalde diye tahmin ediyorum. Buralarda oluyordu tabanlık. Kendime bir tabanlık alayım ABC Mart'tan. Bir de şöyle bir ayakkabılara bakarım. Ne kadardır, ne değildir, nasıl oluyor. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize.